kanalımıza abone olun. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Önce şu soruyla başlayalım. Farklı mezheplerin acaba birbirleriyle evlenmesi caiz midir? Yani evlenecek olan eşlerin aynı mezhepten olma şartı mevcut mudur? İnsan merak ediyor. Şimdi şöyle bir ele alalım konuyu. Öncelikle farklı mezheplerden kadın ve erkeklerin birbirleriyle evlenmesi caizdir. Kadın evlendikten sonra kocasının mezhebine geçmek zorunda değildir. Şimdi burada bizim anlamamız gereken şurası. Müslüman bir bayan, Müslüman bir erkek ile evlenmesi gerekeceğinden burada konuları mezhep olarak değil, Müslümanlığın tanımı olarak ele alırsak bizim için çok daha maslahatlı olacak. Müslüman, İslam dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiçbirisini ama hiçbirisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekat, hac, abdest, gusül ve benzeri emirlerine ittiba eden, bununla beraber zina, içki, faiz gibi büyük haramlardan, kebairlerden de bunların büyük günahlar olduğunu kabul ederekten kaçan kimsedir yani Müslüman. Şimdi bu anlattıklarımızın bütününü veya bir kısmını kabul etmeyen, ya böyle saçmalık mı olur diyen bir insan Müslüman olamayacağı gibi bunları kabul etmeyen birisiyle evlenmek de caiz değildir. Yani baktığında buralarda mezhepten daha önemli bir kimlik var. Müslüman kimliği ve bu Müslüman kimliğinin içerisindeki bu tanımlara uymuyorsa zaten asıl o cihette evlilikten kaçman icap ediyor. Ve çok şaşıracağınız bir şeyden bahsedeyim. Böyle bir durumda yani az önce bahsettiğim rükünleri biri kabul etmiyor ama bir evlenme gerçekleşiyor. İşte bu saatten sonra asıl buna evlilik denmez. Bu bir cihette gayrimeşru bir ilişkidir. Çok ilginç değil mi? Gayrimeşru yani. Müslümanlık tanımına uymayan bir şey neden Müslümanca bir evlilik olsun ki zaten? Mesela ÖSYM'nin istediği evrakları getirmeden bir üniversiteye girebileceğini zannediyor musun? Aynı mantık olmuyor mu? Değil mi? Yani evrakların eksik, başvuracaksın ama girmeyi ümit ediyorsun. Gerçekten de makul değil. Bunun adı ister Sünni olsun, ister Alevi olsun, ister Şii olsun. Demek ki evlenmenin ölçüsü İslam'dır. Yani az önce bahsettiğimiz çerçevenin içine girmesi icap ediyor. Maalesef bugün yurt içinde veya yurt dışında birçok Müslüman hanım evleneceği kişinin ahvalini sormadan ve İslami rükünlara ne kadar uyup uymadığını umursamadan maalesef Müslüman olmayan kimselerle evleniyor aslında. Yani sadece kimlikte yazan ibare gibi düşünmeyelim bunu. Nasıl boş konservede tam ek yazar hala, aynen öyle içi bomboş, İslam'ın tam zıttı düşünce ve itikatta olan birinin kimliğinde de İslam yazabilir. Bu basit bazı harflerin oluşumudur. Bu kadar. Peki çocuğun mezhebi ne olacak diye bir soru da gelebilir akla. Ki o yol İslam'ın temel disiplinlerini bozmayıp bu çevresini kuşatıp kabul eden bir gönüle çarpıyorsa işte evlilik buralarda vakidir. Bu anlattığımız dersi lütfen bir ayrıştırma gibi görmeyin yani. Görmemek icap eder. Çünkü İslam'ı yaşayan bizim din kardeşimizdir. Hiç yaşamayan biri de olabilir. Bu da bir vatandaşımızdır. Ama bu ayrımlar İslam'ı yaşayanlar için önemli kriterlerdir. O yüzden bunu bir ayrıştırma gibi görmemek lazım. Ölçü budur, elbise budur. Bu kıyafet kime dikildiğinde, kim giydiğinde ona uyum sağlıyorsa o kişiyle yola çıkılabilir.